Karadeniz, hırçın dalgaları, gri suları ve tehlikeli ters akıntılarıyla bilinen bir deniz. Ama yüzeyinde gördüklerin aslında hiçbir şey. Çünkü o asıl sırrını 150 metre derinlikte gizliyor. Işığın kaybolduğu, oksijenin bittiği yerde zamanın bile durduğu bambaşka bir dünya başlıyor. Ahşap yapılar, seramik kaplar, çökmüş bir evin kalıntıları. Binlerce yıl önce terk edilmiş ama neredeyse hiç bozulmamış izler. Sanki sahipleri bir gün geri dönecekmiş gibi 7500 yıldır karanlığın içinde bekliyorlar. Ve araştırmalar derinleştikçe ortaya çıkan buranın sadece sular altında kalmış eski bir yerleşimi değil, insanlık tarihinin unutulmuş, silinmiş bir sayfasını hatırlatıyor. Kirli Arşiv'e hoş geldiniz. Bu bölümde dünyanın en derin sırlarından birine ev sahipliği yapan Karadeniz'in derinliklerine iniyoruz. Bugün anlatacaklarımız bir efsane değil. Hepsi sondaj verileriyle, uydu görüntüleriyle ve yayımlanmış araştırmalarla kayıt altına alınmış gerçekler. Karadeniz'i diğer denizlerden ayıran bir gerçek var. Bu deniz aslında iki ayrı dünyadan oluşuyor. Birbirinin üzerinde, birbirine dokunmayan ve birbirine karışmayan iki ayrı dünyadan. Yaklaşık 150-200 metre derinliğe kadar bildiğimiz deniz katmanı. Oksijen, balıklar, planktonlar. 200 metrenin altında ise oksijen kayboluyor. Işık zaten çoktan gitmiş ve bu karanlıkta su değil, hidrojen sülfür dolduruyor her yanı. Dünyanın bilinen en büyük hidrojen sülfür rezervuarı. Çürük yumurta kokusuyla tanınan, anında ölüme neden olan bir bileşik. Bu iki katman o kadar kararlı ki yüzlerce yıldır neredeyse hiç birbirine karışmıyor. Üstteki tabaka döngü yapıyor, oksijenini tazeleyerek yaşamaya devam ediyor. Alttaki tabaka ise donmuşçasına bekliyor. Ya da öyle sanılıyor. Çünkü bu ölü denilen katmanın içinde yaşayan bakteriler var. Güneşe değil, hidrojen sülfüre bağımlı anaerobik bakteriler. Dünyanın başka hiçbir yerinde bu yoğunlukta görülmeyen bir topluluk. Ve bu bakterilerin muhteşem bir özelliği var. Tükettikleri her şeyi adeta dokunulmaz ilan edip mükemmel biçimde koruyorlar. Bazı araştırmacılara göre bu tür koşullar dünya dışında başka yerlerde de var. Jüpiter'in uydusu Europa'nın buz kabuğu altında ve Satürn'ün uydusu Enceladus'un derin okyanusunda oksijensiz, karanlık, hidrojen bileşikleriyle dolu sular var. Ve eğer Karadeniz'in dibinde yaşam varsa, oralarda da olabilir mi soruları zihinleri kurcalamaya devam ediyor. Ama Karadeniz'in en rahatsız edici sırrı bu değil. Çünkü araştırmacılar bu derinliklerde beklenmedik bir şey daha buldu. Bir sinyal. Biyolojik değil, yapısal bir sinyal. 1993 yılında Kolombiya Üniversitesi'nden iki jeolog Karadeniz'in derinliklerinde araştırma yapmaya başladı. Amaçları basitti. Deniz tabanındaki katmanları inceleyerek Karadeniz'in geçmişini anlamak. Fakat karşılaştıkları şey beklediklerinden çok daha farklıydı. Çünkü denizin dibindeki tortu katmanlarında tuhaf bir değişim vardı. Tatlı suda yaşayan canlıların kalıntılarının hemen üzerinde tuzlu suda yaşayan canlıların izleri bulunuyordu. Ama arada uzun bir geçiş dönemi yoktu. Sanki her şey çok kısa bir sürede değişmişti. Yapılan tarihlendirmeler bu büyük değişimin yaklaşık 7200 yıl önce yaşandığını gösteriyordu. Jeologlar Ryan ve Pittman'a göre o dönemde Karadeniz bugün olduğu gibi bir deniz değildi. Su seviyesi yaklaşık 150 metre daha aşağıdaydı. Etrafında insanların yaşadığı devasa bir tatlı su gölüydü. Ta ki bir gün doğa tarihin akışını değiştiren kapıyı aralayana kadar. Buzul çağının ardından yükselen Akdeniz suları İstanbul Boğazı'ndaki doğal engeli aşarak Karadeniz'e doğru akmaya başladı. Bu akış o kadar güçlüydü ki devasa göl yükselmeye başladı. Eski kıyılar sular altında kaldı ve orada yaşayan insanlar binlerce yıldır bildikleri toprakları terk etmek zorunda kaldı. Bazı araştırmacılara göre bu olay dünyanın farklı kültürlerinde anlatılan büyük tufan hikayelerinin kaynağı olabilir. Nuh tufanı, Gılgamış destanı, Deukalion efsanesi. Çok eski bir felaketin nesiller boyunca aktarılan yankılarıydı. 7200 yıl önce sular yükseldiğinde o kıyılarda yaşayan insanların bazıları kuzeye çıktı. Bazıları güneye, bazıları nehir vadilerine sığındı. Ve bazı arkeologlara göre bu mülteci dalgası doğrudan Anadolu, Mezopotamya ve Tuna havzasındaki erken yerleşim patlamalarıyla örtüşüyor.
Yani Sümer'in ilk şehirleri, Mısır'ın ilk tapınakları, Avrupa'nın ilk çiftlik toplulukları yurtlarını kaybetmiş, sahilden kaçmak zorunda kalan insanlar tarafından kurulmuş olabilir. Bazı araştırmacılara göre evet, medeniyetin başlangıcında bir felaket var ve kanıtın büyük bölümü Karadeniz'in dibinde. 150 metre derinlikte, oksijensiz karanlıkta keşfedilmeyi bekliyor. Şu ana kadar bulunan her şey şunu söylüyor: Karadeniz'in altında insanlık tarihinin en eski katmanlarından biri yatıyor ve bu katmanı açmak, tarihi yeniden yazmak anlamına gelebilir. İşte bu çılgın düşünce araştırmaların genişlemesine neden oluyor. 1999 yılında arkeolog Robert Ballard, Karadeniz'in tabanına araştırma sondasını indirdi. Ballard sıradan bir araştırmacı değil, batık Titanik'i bulan kişi. Yani deniz tabanında nerede ne arayacağını çok iyi biliyordu. Sonda, Türkiye kıyılarından yaklaşık 20 kilometre açıkta, 100 metre derinlikte birdenbire durdu. Ekran donuk görüntüler veriyordu ve bu görüntüler doğanın kendi kendine oluşturduğu şekillere benzemiyordu. Çünkü burada bulunanlar insan yapımı bir yerleşim yerinin kalıntılarıydı. Ahşap yapılar, seramik kaplar, dikdörtgen çatısı çökmüş bir ev, taş aletler, tahta kirişler. 7500 yıldır Karadeniz'in dibinde öylece bekliyordu. Asıl şok edici olansa ahşap parçaları bozulmamıştı. Yüzlerce yıl okyanusta kalan enkazlar bile bu denli sağlam kalamaz. Ama bu yapılar binlerce yıl geçmesine rağmen hala şeklini koruyordu. Bu keşifle birlikte bozulmamış batık yapıların tek bir noktada mı yoksa tabanın her yerinde mi olduğu soruları araştırmacıların zihnini kurcalamaya başladı. 2016-2017 yıllarında İngiliz, Bulgar ve Türk araştırmacılardan oluşan uluslararası bir ekip Black Sea Maritime Archaeology Project, Karadeniz'in tabanını sistematik olarak taramaya başladı. 3 yılda 60'tan fazla antik gemi enkazı tespit ettiler ve bunların da önemli bir kısmı hiç bozulmamıştı. Bizans dönemi gemileri, Roma dönemi gemileri, Osmanlı gemileri, direği ayakta, küreği yerinde, kapkacakları çevreye saçılmamış, yani alt üst olmamış, sanki müzede sergileniyorlarmış gibi. 2400 yıllık, uzunluğu 23 metreye yakın bir Bizans ticaret gemisi 2000 metre derinlikte neredeyse tamamen korunmuş halde bulundu. Dünyada bugüne kadar keşfedilen en iyi korunmuş antik gemi olarak kayıtlara geçti. Araştırmacılar kamerayı geminin içine soktuğunda bazı kapların hala kapalı olduğunu gördü. Yük hala yerindeydi, gemi olduğu gibi dibe çökmüş ve binlerce yıldır korunmuştu. Karadeniz tarih boyunca bir kavşak noktasıydı. Doğu ile batı arasında, Bozkır ile Uygarlık arasında. Ticaret yollarının kesiştiği, imparatorlukların çarpıştığı bir sınır. Ve bu yüzden bu denizin tabanında sadece sivil gemiler yatmıyor. Bizans İmparatorluğu'nun son günlerinde 1453 kuşatması başlamadan önce saray hazinelerinin bir bölümünün gemilere yüklendiği kayıtlara geçti. Bu gemilerin bir kısmı asla limana ulaşamadı. Fırtınada kaybolan ticaret kafileleri, korsanlara kaptırılan yük gemileri, savaşın ortasında batan savaş tekneleri, bunların hepsi o oksijensiz karanlığın altında bozulmadan bekliyor. Bu derinliklere dalmak mümkün değil. Tüm veriler Uzaktan kumandalı araçlardan geliyor. ve bu araçlar her seferinde beklenenin çok ötesinde bir şey buluyor. Tüm bu keşifleri koruyan da, burayı erişilemez hale getiren de aslında aynı şey. Yoğun miktardaki hidrojen sülfürü besin olarak kullanan bakteriler. Bir ağ gibi nesnelerin etrafını sarıp bozulmalarına asla müsaade etmiyorlar. Ahşabı bozan bakteriler de zaten bu bölgede oksijen olmadığı için yaşayamıyorlar. Her güzel şeyin bir bedeli olduğu gibi bu miktardaki hidrojen sülfürün de bir bedeli var elbet. Karadeniz'in derinliklerindeki hidrojen sülfür miktarı uyku kaçıracak cinsten. Denizin alt katmanında tahminen 4,6 milyar ton hidrojen sülfür var. Bu gaz normalde kararlı, yüzey tabakasının ağırlığı altında sıkışmış, hareket edemiyor. Ama teorik olarak şiddetli bir deniz tabanı depremi ya da ani bir baskı değişimi bu dengeyi bozabilir. Bazı araştırmacılara göre büyük bir gaz çıkışı yüzeydeki suyu tutuşturabilecek miktarda yanıcı bileşik serbest bırakabilir. Karadeniz geçmişte böyle olaylar yaşadı. Mesela İkinci Dünya Savaşı sırasında Romanya açıklarında batan bir gemi denizin tutuşmasına yol açtı. Tanıkların söylediğine göre su yandı. Karadeniz çevresinde ciddi tektonik aktivite var.
Deprem, tabandaki dengeyi biraz daha zorluyor. Ama bu endişenin ne kadar ciddiye alındığı bilinmiyor. Çünkü bu konuda kapsamlı bir uluslararası çalışma maalesef henüz yok. Bu bölümde Karadeniz'in katman katman altına indik. En üstte 2 katlı deniz. Birinde yaşam, birinde ölüm. Birbirine geçmeyen 2 dünya. 7200 yıl önce Boğaz'ın açılması ve büyük tufanın başlangıcı. Yüzlerce kıyı yerleşimini yutan, binlerce insanı yerinden eden bir sel. 100 metre derinlikte 7500 yıllık bozulmamış ahşap yapılar. 2000 metre derinlikte direği ayakta duran antik gemiler. Oksijensiz karanlıkta yaşayan, başka gezegenlerle kıyaslanan ekstremofiller. 4,6 milyar ton dengesini henüz tam koruyabilen hidrojen sülfür. Ve en derinde cevapsız bir soru. O kıyılardan kaçan insanlar mı kurdu medeniyeti? Hepsi ölçüldü, yayımlandı, kayıt altına alındı. Hiçbirine kapsamlı bir resmi yanıt verilmedi. Karadeniz bizi efsanelerle değil, belgelerle konuşturuyor. Ve her derinleşen araştırma yeni bir soruyla geri dönüyor. Burası Kirli Arşiv ve bu arşiv çok derin. Serinin devamında dünyanın görünmez katmanlarını ve tarihin yanıtsız sorularını incelemeye devam edeceğiz. Düşüncelerini yorumlara yaz ve bildirim zilini açık tut. Çünkü bir sonraki dosya bugünkünden çok daha rahatsız edici olacak. Hoşça kalın.